Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileklerimle. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz desenli iki şişle örülen, bir kerede örülüp biten çok kolay ve ayakta duruşuyla da çok güzel, çok kullanışlı bir iki şişle patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, patik modelim için gerekli malzemelerim: şöyle 2 renk patiklik ipim var. İğnem var 1 adet. Ve 3 milimetre şişlerim var. Böyle misinalı şiş kullandım. İlmek sayısı fazla olacağı için bunu kullandım. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu koyu mor rengimle örerek başlayacağım. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bırakıyorum. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şu şekilde ilmeklerimizi atarak başlayalım. İlmeklerimizi gevşek atalım. Çok sıkı bir ilmek atmayalım. İlk başlangıç kısmında genellikle ilmekleri gevşek atmaya gayret edelim. Bakın bu şekilde. Çünkü şöyle esneme payı olsun. Bundan sonraki örgü kısmında haroşa örgü öreceğimiz için haroşa örgü esneyen bir örgü çeşidi. Alt kısmının da esnek olması bizim için önemli. Böyle ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. 95 ilmek atalım. İlmeklerimi bu şekilde attım. Bu ilmek sayısında örerseniz eğer 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Çünkü haroşa örgü giydikçe esneyebilen bir örgü çeşidi. Daha büyük ayak numaraları için yapmak isterseniz 4 ilmek fazla atarak yapabilirsiniz. Yani 4'er ilmek fazlalaştırabilirsiniz. 95'e 4 ilmek ekleyip 99 ilmekle başlayabilirsiniz. Küçük yapacaksanız eğer 4 ilmek eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde. Çünkü kuracağımız model 4'ün katları üzerine kurulan bir model. Evet, bu şekilde ilmeklerimi attım. Toplam 95 tane ilmeğim var şişimde. Bu ilmek sayısı 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Daha büyük ayak numaraları için yapmak isterseniz 4 ilmek fazla, küçük ayak numaraları için 4 ilmek eksik atabilirsiniz. 95 ilmeğimle şimdi ben başlıyorum. İpim bakın burada başlangıç ipim. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Sonrasında diğer ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Evet, son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak ördüm geldim. Son ilmeğimi de her zaman düz örüyorum. Düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şurası örgümün ön yüzü. Burası daha düzgün duruyor. Bakın bu şekilde. Şu alt kısmı çizgi. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Son ilmeğe gidince son ilmeği düz olarak öreceğim. Niçin bu şekilde örüyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye ben bu şekilde örüyorum. Bakın böyle ters olarak örmeye devam edeceğim. Burası örgümün ön yüzü ve bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olduk. Haroşa sıralarını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Böyle haroşa sıralarını oluşturalım. Fakat ilk ilmeği örmeden alıp her zaman son ilmeği düz olarak örelim. Kenarlar düzgün ortaya çıksın. Bakalım kaç diş haroşa sırası örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 diş haroşa sırası örelim. Evet, örgünün ön yüzünden şöyle bir sayalım. Sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sıramı ördüm geldim örgünün ön yüzünden. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde burada artık pembe rengimi bağlayacağım. Ve modelimize geçeceğiz. Şöyle rengimizi bağlayalım.
İplerimizi kopartmıyoruz. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi pembe rengimi bağladım. Burası örgümün arka yüzü. Arka yüzünde model kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Ters olarak ördüm. 2 3 3 tane pembe renkli ilmeğim oldu. Dördüncüyü örmeden bu şişime geçirdim. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 3 taneyi ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişime aldım. 1 2 3 3 tane pembe renkli ördüm. Bir taneyi örmeden bu şişime geçirdim. 1 2 3 3 tane örüyorum. Dördüncüyü örmeden şişime geçiriyorum. 3 tane ters olarak örüyorum. Dördüncüyü örmeden bu şişime alıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna kadar aynı şekilde geldim. Bakın en son 3 tane pembe rengimle örmüş oldum. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şöyle göstereyim. 3 açık pembe, 1 mor olarak böyle ilerliyor. Şimdi örgünün ön yüzünde ilk ilmeği örmeden alalım, pembe renkli. Sonra 2 tane ters, 3 tane pembe rengim var. Mor rengimi yine örmeden alacağım. Fakat bu sefer örgünün ön yüzündeyim. İpi şöyle geriye alacağım. Mor ipimi alacağım. İpi şöyle arkadan dolandıracağım. Böyle mor renkli ilmeğin ön kısmından geçmesin diye bu işlemi yaptım. Yine örmeden şişimi aldım. Pembe rengimi örüyorum. 3 tane ters olarak ördüm. Şimdi yine ipimi arkaya attım. Mor renkli ilmeği örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Tekrar örüyorum. Bakın bu şekilde. İpimi arkaya attım. İlmeği örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde yapmaya gerek yok. Bakın bu şekilde yine ilerleyelim. Bakın böyle örgümün ön yüzünde tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçelim. Arka yüze geçtiğimizde diğer rengimi alıyorum. Pembe rengimi bırakıyorum. Mor rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum renk geçişlerinde. Sonrasında ikinci ilmeği bakın bu şekilde örmeden şişime aldım. Sonrasında bir pembe, bir mor, bir pembe örüyorum. Şu pembeyi, yani hangi pembeyi, şu 1 2 3 tane pembe renkli ilmeğimiz var ya, bu sefer şu ortadaki pembe renkli ilmeği örmeden alacağız. Burada da yine ortadaki, yani ikinci ilmeği, burada da 3 tane pembe renk var. Şuradaki ikinci ilmeği örmeden alacağız. Şu yanındakileri örüyoruz. Bakın ikinci ilmeği örmeden aldım. Yani ortadaki pembe ilmeği. Sonra gerisini örüyorum. 1 2 3. Burası örgünün arka yüzü bu arada. Bakın şuradaki bu ilmek şu ilmeğe denk geliyor. Bakın şu ortadaki ilmeğe denk geliyor. Bunu örmeden aldım. Bir pembe, bir mor, bir pembe örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Bir pembe, bir mor, bir pembe ördüm. Bu da şu şekilde görünecek. Bakın 3 tane mor, bir tane pembe, 3 tane mor, bir tane pembe. Böyle ilerleyelim. En son bakın bu şekilde bitecek. 3 mor, bir pembe, bir mor şeklinde bitecek. Şimdi örgünün ön yüzüne geçelim. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi devam edelim. İlmeği örmeden aldım. Sırada pembe ilmeğim var. Yine burası örgünün arka yüzü olduğu için ipi arkaya atıp ilmeği örmeden alıyoruz. İpi tekrar öne geçiriyoruz. Yani ilmeğin arkasından dolaştırıyoruz. Mor renkli ilmekleri örelim. Pembe renge gelince ipi arkaya, ilmeği alalım, ipi öne geçirelim. Tekrardan örelim mor renkli ilmekleri. Bakın bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, bakın örgümün ön yüzünü tamamladım. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi arka yüze geçelim. Burada pembe rengimi alıyorum artık.
Yine pembe rengimle yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlk pembe rengimle yaptığım ilk sıra 1 2 3 3 tane pembe, bir tane mor rengi örmeden alıyorum. 3 tane pembe, 3 tane pembe rengimle ördüm. Bir tane mor renkli ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane pembe rengimle örüyorum. Bir tane mor renkli ilmeği örmeden alıyorum. Örmeden aldığım ilmek şu 1 2 3 tane mor rengimiz var ya, ortadaki şu ikinci ilmeği örmeden alıyoruz. Hep şu ikinci ilmeği örmeden alacağız. Diğerlerini öreceğiz. Bakın ortadakini örmeden aldım. Bir mor, bir pembe, bir mor ilmeği ördüm. O da yine şu şekilde olacak. 3 pembe, 1 mor, 3 pembe, 1 mor şeklinde ilerleyelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Bakın şöyle. Şimdi burada yine pembe renkli ilmekleri örelim. Mor renklileri örgünün ön yüzünde şu şekilde yapıyorduk. Böyle ipi arkaya geçirip o şekilde ilmeği örmeden alıyoruz. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz sadece. Bakın bu şekilde örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Ördüğüm ilmekleri örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde modeli tamamlamış oldum. Örgünün ön yüzünü de bitirdim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde artık mor rengimi alıyorum ve bütün ilmekleri örerek ilerleyeceğiz. Modeli oluşturduk. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmeklerin tamamını böyle mor rengimini örüyorum. Pembe rengimizi artık bıraktık. Burada bekleyecek bir dahaki modele kadar. Şöyle mor rengimle tüm ilmekleri örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın modelimiz çok güzel oldu. Ortaya çıktı. Şimdi mor rengimle 3 diş haroşa sırası öreceğim. Bu şekilde. Sonrasında tekrar bu modelimin aynısını uygulayacağım. 3. diş haroşanın ön yüzden örelim. Arka yüze geçtiğimizde yine aynı şekilde modeli kurmaya başlayacağız. Bakın 1 2 3 3 diş haroşa sırası öreceğiz. Üçüncüyü örgünün ön yüzünden örüp bitirdikten sonra arka yüze geçtiğimizde yine pembe rengimizle modeli kurmaya başlayacağız. Yine 3 sıra modelimizi uyguladıktan sonra 2 sıra mor rengimizle 2 diş haroşa sırası örelim. Sonra ilmekleri artık eksiltip azaltmaya başlayacağız ve patiğimizi bitireceğiz. Şimdi öncelikle sizler 1 2 3 diş haroşa sırasını tamamlayın. Buradaki modelin aynısını tekrar edin. 2 diş haroşa sırası mor renkle tamamlayın. Gerisini birlikte örmeye devam edelim. Evet, bakın sıraları ben tamamladım. En son nerede kalmıştık? Modelimizi kurmuş, buradaki bir diş haroşa sırasını örüyorduk. Sonrasında 1 2 3 diş haroşa sırası ördük. Sonrasında aynı modelin tekrar ettik. 2 diş haroşa sırası daha ördüm. 95 tane ilmeğim var. Şimdi buradan sonra artık ilmeklerimi eksiltmeye başlayacağım. Öncelikle 25 tane ilmeğimi tek tek örerek bu şişimi alıyorum. Böyle 25'e tamamlayalım. Evet, 25 tane ilmeğimi böyle tek tek ördüm. Şimdi 2 2 örüyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Böyle ilmekleri 2 2 alarak ters örmeye devam edelim. 25 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, bakın bu tarafta 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmeğim kaldı. Burada 26 ilmek kaldı. Şimdi onları tek tek örelim. Tek tek örerek bu sırayı tamamlayalım. Örgünün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını tek tek öreceğim. Hiç artma, eksiltme yok. Örgünün ön yüzüne geçelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim.
Yine örgünün ön yüzünde 25 tane ilmeği tek tek örelim. Bu şekilde. Evet, 25 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi 2 örmeye başlıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte alıp ters örüyorum. Böyle yine 25 ilmek kalana kadar 2 örelim. Bu tarafta yine böyle 26 ilmek kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Şimdi tek tek örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgünün ön yüzünü tamamladık. Arka yüze geçelim. Yine ilmekleri tek tek örerek sırayı bitirelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Görüntüsünü sizlere şöyle bir göstereyim. Bakın. 62 tane ilmeğim kaldı. Artık 62 ilmeğimle örgümü tamamlayacağım, bitireceğim. Şimdi ilmeklerimizi örgünün ön yüzünde kapatmaya başlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak öreceğim. İlmeği diğer şişe alacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak öreceğim. Kalan ilmeği diğer şişe alacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da uzunca keseceğim şimdi şöyle. Böyle bunu dikmek için kullanacağım patiğimi. Şöyle ilmeğimizi uzatıp çekelim. Şu kısmını da sıkıştıralım. Patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi şöyle tersini çevirip dikmeye başlayabiliriz. İğnemi, ipimi geçireyim. Evet, buradan kaldığım yerden bakın dikmeye devam ediyorum. İlmekleri şöyle karşılıklı alacağız. Bakın bir buradan, bir buradan. Böyle dikerek devam edelim. Bu kısımları da bakın yine aynı şekilde bir ilmek bu taraftan, bir ilmek bu taraftan karşılıklı gelecek şekilde. Şuradan bir ilmek, buradan bir ilmek. Bakın böyle dikmeye devam edelim. Uç kısma kadar dikelim, ipimizi kopartıp bitirelim. Evet, patiğimin örgüsünü tamamladım. Şöyle çevirelim. Bakın bu şekilde gerçekten çok kibar ve çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Ayakta duruşu da bu şekilde. Şimdi bunu da yine aynı şekilde manken ayağımıza giydirelim. 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar rahatlıkla olur. Bakın bu şekilde. Ayakta da çok güzel duruyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olarak örgülerimi ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.